Kıymetli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere ben geçtiğimiz günlerde yine bu ekrandan koronavirüs döneminde yardım alan insanlardan bu paraların istendiğini, mektupların gittiğini ifade etmiştim. Şimdi Almanya'da yeni bir fiyasko var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 2020 yılının Mart ayında Almanya yurt dışında bulunan vatandaşlarını Almanya'ya getirebilmek için pek çok ülkeden uçak seferleri yaptı. Yaklaşık 240 bin kişi yurt dışından Almanya'ya getirildi. Bu kişilerin arkadaşlar 54 bininin uçak paralarını devlet karşıladı. Geriye kalan kısmı ise kendi cebinden bu bilet paralarını aldılar, ödediler. Şimdi arkadaşlar toplamda 31,7 milyon euro para tutuyor. Almanya devleti bunun 28 milyon eurosunu topladı. Geriye 7 bin yolcunun arkadaşlar uçak bileti kaldı. 7 bin yolcu uçak biletini parasını ödemek istemiyor. Ve Almanya Maliye Bakanlığı da bu 7 bin kişiye çok acil bir şekilde bu paraları ödeyin diye mektup gönderdi. Bakın sosyal yardımları geri istiyorlar. Uçak biletlerinin parasını dahi geriye istiyorlar. Bu istenen uçak biletleriyle ilgili olarak bir kişi mahkemeye gidiyor. Mahkeme bunu reddediyor. Ödeyeceksiniz diyor. Yine bazı vatandaşlar bu 7 bin kişinin içerisinde paramız yok biz taksitle ödeyebilir miyiz diye devletle anlaşıyorlar. Şimdi binlerce kişi de şu anda uçak bileti parasını ödemek istemiyor. Bakın biz sosyal devletiz. Biz işte Avrupa'nın bilmem nesiyiz. Biz işte şu kadar yolcuyu işte memleketimize Almanya'ya geri getirdik. Biz şununla mücadele ettik, bilmem ne yaptık diye özellikle Merkel döneminde naralar atıyorlardı bunlar. Medyanın önüne çıkıp şov yapıyorlardı. Bugün görüyoruz ki vatandaşını, zor durumda olan vatandaşını ülkesine getirebilmek için arkadaşlar o ödenen uçak biletlerinin parasını dahi acımadan vatandaştan almak istiyorlar. Zaten ekonomi bozuk. Vatandaşın cebindeki para eridi. Çarşıda, pazarda fiyatlar en az %20 oranında arttı. Bu dönemde, bu koronavirüs döneminde çalışana, emekliye 5 kuruş dahi koronavirüs yardımı yapılmadı. Şimdi üstüne bir de kalkıyorsun. Utanmadan, sıkılmadan mektup gönderiyorsun. Diyorsun ki bu paraları geri ver. Şimdi bazıları, ben hiçbir zaman konuşmadım siyaset. Yine de konuşmuyorum. Bakın Türkiye'de değişik ülkelerden binlerce vatandaşını ana vatanımıza getirdi. Türk Hava Yolları vasıtasıyla. Hiçbirinden bir kuruş dahi para talebi olmadı arkadaşlar. Almanya gibi dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesinde yaşanan bu tablo utanç verici. Sen sosyal devletim diyeceksin. 100 yılda bir meydana gelen böylesine büyük bir salgında paranın peşinden koşacaksın. O zaman ben de sana şu soruyu soruyorum. Diyorum ki sen böylesine zor zamanda vatandaşının yanında olmayacaksın da mezarda mı yanında olacaksın? Esnafa verilen parayı istiyorsun. Sen bunun yanı sıra uçak biletlerinin parasını istiyorsun. Bakın Almanya'da 3-4 ay önce biliyorsunuz Temmuz aylarıydı yanılmıyorsam bir sel oldu pek çok yerde. Pek çok vatandaşımız da zarar gördü. Vatandaşların bir kısmına yardım ettiler. Yarın öbürsü gün o yardımların parasını da alacaklar bunlar. Görünen köy kılavuz istemez arkadaşlar. Yani devletin kasasında 7 bin kişinin uçak biletini ödeyecek para yok mu kardeşim? Sosyal devletiz falan demeyin. Ben sizin sosyal devlet olduğunuza falan inanmıyorum. Vatandaşa sadece işte çocuk parası yok, emekliye bilmem ne yardımı, bilmem kira parası, bilmem ne şu o bu falan vermekle bu iş olmuyor. Mantığın değişmesi lazım.
Vatandaşlar Avrupa'da sosyal yardım dilencisi haline getirilmiş vaziyette, bilerek ve isteyerek. Vatandaştan, maaşından almış olduğun vergi yüksek. Hep anlatıyorum, beni takip edenler bilir kardeşim. Çalışandan alacağın vergiyi düşür. Çünkü bu vatandaş geçinemediği için yine geliyor senin kapına sosyal yardım istiyor. Saçma bir durum var. Bir taraftan alıyorsun, bir taraftan veriyorsun. Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerinde bu durum söz konusu. Şimdi uçak paralarının istenmesi, kıymetli izleyicilerimiz, gerçekten inanılır gibi değil. Bu vatandaşının yanında olmak değildir. Bu vatandaşını düpedüz yalnızlığa itmektir. Devlet olgusunun yanında olmadığını söylemektir. Evet, yanında değil, belli. Sen başka tarafındasın vatandaşın. Çok açık, anlaşılıyor bu. Sonra da çıkıp hava yapıyorlardı. Hatırlıyorsunuz değil mi Merkel? Biz işte 240 bin vatandaşımızı işte ülkemize getirdik falan. Ha, getirdin, gördük. Gördük, getirdin. Paraları verin diyorsun. Yani değerli izleyicilerimiz, benim Almanya ya da diğer Avrupa ülkeleriyle ilgili söyleyeceğim konu şu. Bu devletlerin politikası sosyal yardım dilenciliği üzerine kurulmuştur. Vatandaşının yanında değildir. Vatandaştan alınan vergileri asla düşürmezler. Aksine koronavirüs döneminde kaybetmiş oldukları vergilerin hepsini 2022 yılında senden benden geriye alacaklar. Göreceksiniz, yeni vergiler gelecek. Tablo bu. Bu konuyla ilgili siz de görüşlerinizi videomuzun altındaki yorum bölümüne yazarak bana iletebilirsiniz.